Hakikaten gladyatörler adına muhteşem bir anıt. Tabi Bolu'daki Roma dönemi izleri bunlarla sınırlı değil. Burası büyük bir şehir. Halkın çok sevdiği, çok uğradığı, imparatorların uğradığı bir şehir. Ve böyle bir şehirde bir hipodrom, bir stadyum olmazsa olmaz. Var. Şu müze binasının arka tarafında burası mezarlık zaten. Yani şu an şu ayağımızı bastığımız yerleri kazsak bunların bile altından Roma mezarları çıkar. Bu müze binasının altından Roma mezarları çıkar. Tamamen mezarlık burası. Her şeyle. Ve burada civarda bakın arkada evler var, görüyor musunuz? Bu evlerin temellerinden hep Roma mezarları çıktı. Arkada şu an mesela bir ev yapılıyor. Yine temel kazısı var. Oralardan Roma mezarları çıkıyor. Ama bu nekropolün şu arka tarafında bir stadyum, yani bir hipodrom var ki Roma İmparatoru Hadrian'a adanmış. Hadrian o meşhur Anadolu seyahatinde buradan geçerken bizzat buraya uğramış ve bu stadyumu kendisi de gezmiş. Stadyumun kazıları hala sürüyor. Keşke tamamı açığa çıkarılabilse ama maalesef üzerinde evler var. Birazdan sizi stadyuma götüreceğim. Buradan oraya gideceğiz. Ama stadyum kazılarında stadyuma ait çıkarılan yazılar, taş levhalar şu an müzenin duvarlarında sergileniyor. Bir kısmı bu tarafta, bir kısmı karşıda. Şunlara gelin bir bakalım. Bakın bu gördüğünüz taş levhalar o gün hangi gün? Milattan sonra 130'lar 140'lar Hadrian'ın Anadolu seyahati dönemi, o dönemde yaptırılan Bolu stadyumunun kitabeleri ve bu kitabelerde özet olarak bu stadyumu yaptıran varlıklı bağışçı insanların isimleri sıralanıyor. Ardından Hadrian ve öncesindeki bir takım imparatorlar sıralanıyor. Hadrian'dan övgüyle söz ediliyor. Onun şerefine böyle bir stadyumun yapıldığı bu yazıda bu şekilde vurgulanıyor. Keşke bu stadyum ayağa kaldırılabilse. Bence görelim. Ben de hiç görmedim bugüne kadar. Bize yetkililerimiz yardımcı olacaklar. Oraya gideceğiz ve o bir kısmı ortada duran, bir kısmının üzerine evler bulunan Bolu Stadyumunu hep beraber görmüş olacağız. Hadi buyurun. Müzeden stadyuma doğru yürüyoruz. Bakın şuradan böyle geldik. Böyle yürüdük. Şu an buradayız. Devam edeceğiz ileri doğru. Bakın burada Hisartepe Kültür Merkezi yazıyor. Görüyorsunuz. Neden? Çünkü yukarısı Hisar Mahallesi. Şu görmüş olduğunuz bir tepe yokuş çıkıyor zaten, bakın farkındaysanız. Hisar ne demek? Kale demek. Bolu'nun eski Akropol bölgesi orası ki kale, şehri savunan iç kale bölgesi. Kalıntıları var. Kalenin altında bir takım tüneller hala ayakta duruyor. Müzeyi gezerken de tabelalarda çok görürsünüz. Hisartepe'de bulundu, Hisartepe'de ortaya çıkarıldı falan diye. Şimdi buradan böyle devam ediyoruz ve stadyum birazdan karşımıza çıkmış olacak. Evet, işte geldik. Bugün yolun kenarında bu paravanlarla kaplı, özellikle bu reklam billboardlarının arkasında bulunan bu yer Bolu'nun stadyumu. Roma İmparatoru Hadrian'a adanmış olan stadyum. Bakın buradan tam buraya kadar olan kısım zamanında üzerinde evlerin bulunduğu, ama şimdi ciddi bir kazıyı bekleyen bu yere hep beraber gireceğiz. Heyecana hazır mısınız? Ya böyle bir şey olmaz. Yıl 2008. 2008 daha dün yani. 2008'e kadar şu görmüş olduğunuz alanın üzerinde onlarca ev var. Yeni bir proje için o eski gecekondu evleri yıkıp üzerine yeni konut yapalım diyorlar. Evleri yıkmaya başlayınca altından bunlar çıkıyor. Bu ne biliyor musunuz? Burası stadyumunun, yani hipodromunun bizzat seyircilerin oturdukları tribün basamakları. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı var ya, hani Mısır'dan gelen dikili taş var, yanında yılanlı taş var, örme taş var. Az ileride Marmara Rektörlük binası var. Yani U şeklinde bir stadyum. Bolu'da da varmış aynısından. Ve sapasağlam önümüzde duruyormuş. Haberimiz yokmuş. Belki birilerinin vardı zamanında. Ama birileri de ya görmedi, ya önemsemedi, ya da göstermek istemedi.
Bakın ben bir rehber tarihçi, sanat tarihçi olarak Bolu'dan geçiyorum. Abant'a, Yedigöller'e, oraya buraya gidiyorum. Var kıyamet kadar otobüs. Niye Bolu'da durmuyorlar? Bak Mudurnu'ya gidiyoruz, Taraklı'ya gidiyoruz, Göynü'ye gidiyoruz. Bolu'ya niye gelmiyoruz biz? Dağlara gidiyoruz, Gölcük'e gidiyoruz. Niye Bolu'nun merkezine çok gelmiyoruz? Çünkü millet diyor ki ama şehir merkezinde ne var diyor. Ne var? Bu var işte. Bunu ortaya çıkarırsanız o dağlara gelen turistler, yerli yabancı hepsi Bolu'ya da gelir. Ama tabii bunu ortaya çıkarmak cesaret ister. Neden? Önce bunun ne olduğunu bilmek lazım. Sonra cesaretle bunun kapladığı alanda kazı yapmak lazım. Bunlar kolay değil. Ama bu iş neyle başlar? Bilmekle başlar. Şu an başladık. Ben size anlatıyorum. Bir Roma şehrinde cimnazyum olur. Odeon olur. Tapınak olur. Bir de stadyum, yani hipodrom olur. U şeklindedir. At yarışları olur. Atlı araba yarışları olur. Gladyatör dövüşleri olur. Bolu Müzesi'ndeki o gladyatör anıtlarında adı geçen gladyatörler hep buralarda yüzlerce mücadele vermiş insanlar. Peki şu an biz neresindeyiz stadyumun? Tam tribünlerin başladığı yerdeyiz. Beni takip edin. Bakın merdivenleri görüyor musunuz? Bu merdivenlerden insanlar çıkıp bu gördüğünüz basamaklarda oturuyorlardı. Şu demirleri görüyor musunuz? Bu demirler 2008 yılına kadar burada bulunan evlerin temelleri. Ya insan üzülüyor. Ya böyle bir eser burada var. Bunun üstüne ev mi yaptınız siz? Yani kimsiniz? Nasıl yaptınız? İnsan çok üzülüyor. Bakın bunlar o evlerin temelleri. Ve şu an biz hipodromun içindeyiz. Şu merdivenlerden yukarı doğru çıkıyoruz. Stadyum. Yani seyirci geliyordu. Bakın beni izleyin oradan. Orada kalın. Geliyordu. Bu gördüğünüz yere oturuyordu. Ve izliyordu. Buradaki at yarışını, atlı araba yarışını bağırıyordu. Gözü Katisma'da, İmparator Locası'nda tabi. Bolu'da bir Roma İmparatoru yoktu. İmparator geldi. Bu stadyumun yapıldığı dönemde Roma İmparatoru Hadrian geldi. Hadrian'ın hatırasına yapıldı zaten bu. Hadi siz de gelin. Şimdi diyeceksiniz tribünler bunlar da. Peki o gösterilerin yapıldığı yer neresiydi? Şöyle çıkarayım size en yukarı. Şimdi şok olacaksınız. Gösterilerin yapıldığı bu U şeklindeki hipodromun o orta at yarışları, atlı araba yarışları, gladyatör dövüşlerinin yapıldığı yer yolun olduğu yerdi. Bakar mısınız? Bildiğiniz yolun olduğu yer. Evet. Yani şimdi bu bir cesaret işi. Yapılır mı? Bence yapılır. Ben olsam mesela önce burayı bir temizlerim. Buradaki bütün mezmerelikler, ağaç kökleri, bir takım sonradan yapılmış bakın beton bloklar, parçalar, bunların hepsini bir kaldırırım. Şu tribün olduğu gibi her şeyle ortaya çıkar. Bu çıktıktan sonra şu alttaki o evlerin temel demirleri, betonları da sökülecek. Şu paravanı da kaldırırım. Şu yolu trafiğe kapatırım. Şu gördüğünüz yolu. Ve burada Bolu adına gösteriler yaparım. Düşünsenize akşam sineması yapılır şurada ya. Oturtuyorsunuz. Ha bu gördüğünüz taş basamaklı tribünün aynısından karşıda da vardı. Ama karşıdaki tribün basamakları maalesef günümüze ulaşmadı. Onlar kayboldu. Yok. Çünkü aynısından bir tane daha olmalı. Bunun ortası stadyum olmalı. Neredeki gibi? Kütahya Çavdarhisar Antik Roma Kenti Stadyumu gibi. Sapasağlam duruyor. Başka nerede? Nazilli Afrodisyas Antik Kenti Hipodromu gibi. Sapasağlam duruyor. Hatta denizdeki Hieropolis olsun, Laodikya olsun birçok antik kent tiyatroları biliyorsunuz. Yarım yuvarlaktır. Amfiteyatro olur tam. Gladyatör filminde kolezyumlar vardır. Onlara arena diyoruz. Tam yuvarlak. Bu U şeklinde. Ve burada var. Bence müthiş olur. Zaten yol belli. Yolda bir kazı yapıldığında belki birkaç metre altından orijinal hipodrom zeminine ulaşılacak. Belki İstanbul Sultanahmet'te olduğu gibi Spina duvarı, belki uç kısmında U şeklindeki Spendon kısmı ortaya çıkacak. Roma'ya gidin, İtalya'nın Roma'sına, Palatino Saray Tepesi'nin altında Circus Maximus olduğu gibi uzanıyor. Adam korumuş. Sonra diyoruz İtalya'nın Roma'sına deli gibi turist gidiyor, bize niye gelmiyor? Gelmez tabii. Yani Bolu dağlarına kıyamet gibi turist gelip Bolu merkeze gelmiyorsa bunu bilmediklerinden. Ben çok heyecanlandım. Yani bunu açalım. Buralarda etkinlikler yapalım. Belediye, valilik burada etkinlikler yapsın. Millet otursun buralara. Yol sahne.
Ve buralarda ya bayram şenlikleri yapılır burada ya. Ama tabii acaba bu hipodromun daha ne kadarı ayakta? Keşke onları da bilebilsek. Hadi biraz yürüyelim. Bu arada arka tarafta bir duvar görüyorsunuz. İstinat duvarı. O duvarın arkası okul. Mesela kazılsa buralardan daha acaba neler çıkacak? Müthiş bir şey ya. İnanın var ya. Harika. Ben anlamıyorum bizim ulusal basını. Yani bunları görmüyorlar mı? Bunları haber yapmak istemiyorlar mı? Yapsınlar. Dünya duysun. Sadece Türkiye değil. Herkes akın akın buraya gelsin. Bolu'nun böyle dev bir hipodromunun olduğunu ve sahne kısmının yol olduğunu ve yine kullanılabileceğini herkes görsün. Tabii önce Bolulular bunun farkında olmalı. Bizim şehrimiz köklü bir şehir. Ta İtalya'nın Roma'sından Hadrian bu şehre gelmiş. Bütün bir Anadolu'yu gezerken. Ve şehir halkı onun şerefine böyle bir hipodrom alanı düzenlemişler. Ve asırlar boyunca burada gösteriler yapılmış. O günün Boluluları buralarda oturmuşlar. Eğlenmişler, gülmüşler, ağlamışlar, hüzünlenmişler. Ve bu taşlarda yüzlerce yılın hatırası saklı. Bu hatıralar devam arz eder. Bugünün Bolluları da bu taşlara oturmalı. Buralarda gezmeli, buralarda gülmeli, eğlenmeli. Hayatının bir parçasına bu taşları yerleştirmeli. Biz de dışarıdan gelenler Bolu'ya uğradığımızda muhakkak buraya uğrayalım. Bakın şu an Ağustos ayındayız. 2021 yılının Ağustos ayındayız. Benim gönlüm arzu ediyor ki hemen burada kazılar bir an önce başlasın. Burası temizlensin. Cesaretimiz varsa yola da inelim. Oraya da bakalım. Ve muhteşem bir Bolu hipodromunu her şeyiyle ortaya çıkaralım. Ve bütün bir dünya bu serüveni duysun. Bu azmi görsün. Ve bu heyecanı paylaşmak için Bolu'ya, Bolu hipodromuna gelsin. En yakın zamanda halkın ziyaretine açılmasını canı gönülden bir heyecanla bekliyorum.